Gün altın rengi bir sabah ışığında doğarken Kuzey Hindistan'ın Ganj kıyılarında genç bir prens kalabalık saraylardan uzaklaşarak bir ağacın altına oturdu. Siddhartha Gautama artık sadece bir prens değildi. Bir arayandı. Düşünceleri ağır, kalbi sorgularla doluydu. Acı neden var ve nasıl sona erer? Ve böylece bir bodhi ağacının altına oturdu. Söylediği tek şey vardı. Gerçeği bulana dek bu ağacın altından kalkmayacağım. Zaman aktı, günler geceye, geceler yeniden gündüze döndü. Siddhartha'nın içindeki fırtınalar dindi. Zihni sessizleşti. Ve bir gece dolunay yükselirken o an geldi. Siddhartha tüm varoluşun döngüsünü kavradı. Doğumun, ölümün, yeniden doğuşun anlamını ve bu döngüyü nasıl aşacağını. O artık Buda'ydı, uyanmış olan. O anın tanığı gökyüzü değil bir ağaçtı. Bodhi ağacı. Yüzyıllar sonra o ağacın dalı Hindistan'dan Sri Lanka'ya getirildi. İşte adını söylemekte zorlandığım bu şehre bu ağacı görmeye geldim. Anuradhapura'ya gelmek kolay olmadı. O yüzden yolun sonu kadar gidişatı da önemlidir diyorum ve sizi maceramla baş başa bırakıyorum. Bye! Canım, hostelimizden ayrılma vaktim geldi. Kuzeye doğru gitmek istiyorum çünkü hala topallıyorum merdivenlerden. Böyle iniyorum arkadaşlar. Ama yine de bacağım iyi olmaya devam ediyor. Yani bir ay oldu, bir ay önce oldu bu kaza ve şu anda kırığımın düzelmiş olması lazım. Artık alçıyı kullanmıyorum. Ama yine de bir hastaneye gidip röntgen çektireceğim tekrardan. Sri Lanka'da henüz otostop çekmedim. Ama otostop çekerek gitmem gerekiyor. Çünkü sürekli otobüs ve tren saatlerini yakalayabileceğimi düşünmüyorum. Ve biraz daha işte maceraperest gitmeyi sevdiğim için biliyorsunuz. Ama kolay olacak mı onu bilmiyorum. Sri Lanka çok küçük bir ada ama fazla kalabalık. Fazla kalabalık olduğu için bir de yollar, çok fazla yol var. Bomboş, böyle şehirler arası bomboş, upuzun dümdüz giden bir otoban yolu görmedim yani. O yüzden otostop konusunda zorlanabiliriz. Çünkü herkes evine gidiyor buralarda bir yerlerde. Şu anda Dambulla'dayım zaten. Dambulla. Aslında burası da bir şehir. Ama daha çok köy veya ilçe gibi. Ya belki de bizdeki böyle küçücük bir ilçe kadar aslında ama şehir olarak geçiyor. Burası merkez. Şimdi bir 10 dakika falan bir yürüyüş mesafem olacak. Otostop çekeceğim noktaya kadar. Açıkçası özlemişim video çekmeyi gerçekten. Bu bacağım dolayısıyla bir yer gezmediğim için ve gerçekten dinlenmeye ihtiyacım da olduğu için böyle hiçbir şey çekesim falan yoktu. Özlemişim böyle elimde kamerayla yollarda yürümeyi, bir şeyleri göstermeyi falan. Çünkü aynı zamanda kendi ilk anlarımı yakalamayı da seviyorum. Bir şeyi ilk defa gördüğüm anda verdiğim tepkileri kaydetmeyi de seviyorum. Bunlar bana biraz anı da oluyor. Ve daha gerçekçi, daha samimi geliyor bana. Sri Lanka'ya girer girmez sim kartımı aldım. Bir ay boyunca sınırsız, kotasız, limitsiz, bitmeyen, yavaşlamayan artık başka nasıl tanımlarsanız internetimi ve aramamı yaklaşık 120 TL'ye aldım. İnanılmaz uygun bir ülke gerçekten. Yemekler çok ucuz. Yemekler 1 dolar falan ya, böyle 1 dolara, 1,5 dolara çok güzel, harika bir şekilde karnını doyurabiliyorsun. Ve gerçekten Sri Lanka'nın yemekleri çok lezzetli. Konaklamalar da 3 dolar, 4 dolar hosteller. Homestay'ler var. Bu bir ailenin yanında kaldığınız ve odalarında konakladığınız, kaldığımı göstermiştim size. İnsanlar genel olarak sıcakkanlılar. Herkes konuşmak istiyor. Herkes seni önemsiyor gibi hissettiriyor. Tabii bazı saçma durumlarda olmuyor değil. Sanki fazla dokunuyorlar gibi hissediyorum. Sen benim kızımsın, sen benim kız kardeşimsin deyip sanki böyle çok böyle bir temas var. Okay. Thank you. Kültürde de bu olabilir ama kabul edilebilir bir şey değil benim için. O yüzden bir tık böyle hani mesafeli oluyorum bunu hissettiğim insanlara karşı, ama onun dışında herkes güler yüzlü. I walk there. Thank you so much. Study. Turkey. Bakışı gördünüz mesela. Bye. Hani böyle bir süzme halleri de oluyor. Böyle anlara gıcık oluyorum. Bilmiyorum, artık çok kaçınılmaz şeyler gibi geliyor bana. Dünyayı gezen bir arkadaş var, Eyşan. Eyşan'ın bir kargayla videosu vardı. Belki tanıyorsunuzdur Eyşan'ı, görmüşsünüzdür sosyal medyada falan. Hepsi döküldü. Akıllısın lan. Ve gördüğüm kadarıyla evet, kargalar böyle gayet ortalıkta, kimseden korkmadan burada takılıyorlar. Allah Allah, haritada kıl gibi görünen bir nehir vardı. Ne kadar coşkun akan, ne kadar geniş bir nehirmiş aslında. Trabzon'da, Karadeniz'de de böyle bu arada. Özellikle Trabzon'da ve Rize'de bildiğiniz yolun ortasından nehir akıyor. Hani şey diyorsunuz,
İzmir'de olsa burası kesinlikle para verilerek gidilen bir yer olurdu diyorsunuz yani. Öyle yerler var Karadeniz'de. Şimdi bu yolu dümdüz takip ederek otostop çekmemiz gerekecek. Sri Lanka'da gideceğim yere gidene kadar şehirlerin isimlerini aklımda tutmam çok mümkün değil. Mesela bugün gideceğim yer Anuradhapura. Bunu birkaç kez tekrarlamam gerekecek ki aklımda olsun. Harita sürekli elimde açık. Deli gibiler arkadaşlar. O kadar hızlı sürüyorlar ki. So what do they do in temples when it's full moon? Yes, someone go to the. There is some monk coming to the. There is a pay, some preaching. Mhm. The temple. Some many people coming together. Some explaining to the Buddha's good time. Okay. Some things they is explaining. So it's like celebration and praying. Yeah. Because in the morning at 6 I heard some sounds from temples. Is it It's always? the morning and Oh, a okay. little bit to the late for the 5-6 p.m. They can get the preaching start. Okay. Otostop tahmin ettiğimden daha kolay oldu arkadaşlar. Hatta ben el kaldırmadan, I'm talking with camera. Hatta ben el kaldırmadan insanlar duruyorlar ve götürelim diyorlar. O yüzden bindim. Ve Sri Lanka'da böyle yol kenarından haşlanmış mısırlar satılıyor araçlar için. Genelde böyle yol kenarında duruyorlar. Bayağı lezzetli. Kalacağım yerin önüne kadar getirdiler ya. Gerçekten çok naziklerdi. Ben şimdi Kingfisher Hostel'de kalacağım aslında ama kapılar kapalı görünüyor. Booking'de görünüyorlar, açık görünüyorlar. Hello. Ayubowan. Okay. Yeah, it's closed. Arayacak numaralarını şimdi. Görüyor musunuz? Herkes yardımcı olmaya çalışıyor gerçekten Sri Lanka'da. Her an böyleler. Hani benim sormama gerek kalmadan direkt hallediyorlar her şeyi sizin için. Güzel. Girdik şimdi hostele. A few moments later. Anuradhapura şehri tam bir kaosmuş, tam bir curcunaymış. Hello. Şimdi bir restorana geldim. Bir şeyler yemek istiyorum. Hello, what do you have? Just eggs, vegetable. This is egg, this is vegetable, and this is vegetable. Can I? This is samosa. Can I have? This samosa. Okay. This one. I want this one vegetable. This one? No, one vegetable, and I want to try this as well. One. Yeah. I'm fine. How are you? My New Zealand. New Zealand. Okay, Turkey. Allah. Do you have rice? Rice? Okay, rice. Okay, rice and bir de pilav alacağım. Pirinç. Yes. This rice and This is dal. Yeah, dal. Rice and little bit dal and little bit this. One. Rice and curry. Rice Oh. and one spoon Okay. dal, one spoon. Sit down. Okay. Ha? No, thanks. Bahçede oturmak daha iyi olur dedi. Bence de öyle. Okay. Arkadaş restoranlara bakın ya. Okay. Stuti. Daha öncelerden çok kez neredeyse her ülkede gördüğümüz samosalar vardı ya şöyle üçgen şeklinde. Aslında bu Hindistan'a özgü bir yiyecek diye biliyorum ben. Burada şöyle. Yani. Abinin getirdiği su. Okay. Okay, stuti. No chicken. No. No chicken. No chicken, stuti. Chicken no miss. No, it's okay. Stuti. Corn. Turkey. Huh? Turkey. Turkey. Yes. Bunu her yerde size küçüşüyor ya. Bunun içerisinde ne var?
Patates var, mercimek var, çok güzel baharatlar var. Soğan var. Böyle karışık bir şey ve gerçekten çok lezzetli. Bu da sebzeli bir şey. Bu daha böyle kıtır kıtır. Bunu hiç denememiştim. Bunların içi aynı. Sadece bunu bakın böyle dolayarak yufkayı kat kat yapmışlar. Ama içi aynı. Coca-Cola no. This is enough. Stick. Şimdi ben ellerimi yıkadım geldim. Bana kaşık getirmişler. Çok tatlılar ama normalde burada kaşıkla yemiyorlar arkadaşlar. Eller kullanılıyor. Şimdi size göstereceğim. Suudi Arabistan'da bir arkadaşla tanışmıştım ve o bana göstermişti tekniklerini. Suudi Arabistan ve elle yiyen Arap ülkelerinde aslında şu baş parmak kullanılıyor. Yani avucun içinde toplanıyor yemek. Daha sonra şöyle ağza doğru ittiriliyor. Teknik bu. Ama Sri Lanka'da fark ettiğim kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla hiç öyle teknik yok. Bam bam bam. Ne varsa böyle karıştırıyorlar. Nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama ben böyle biraz garip hissediyorum. Hem sıcak hem yumuşak, cıvık bir his parmaklarımın arasında. Bunu böyle karıştırıyorsun ve bu şekilde yiyorsun. Bence gerçekten hiç hoş bir his değil ya. Biz kaşıktan devam. Hava bir aile sıcak. Burası da bayağı geniş bir alan arkadaşlar. Sadece ağaç değil, çevrede daha başka böyle kutsal dedikleri yerler de var. Budizm'de önemlidir Dolunay. Buda'nın uyanışı, öğüdünü verdiği, ilk öğretisini öğrettiği gün, bunların hepsinin Dolunay'da gerçekleştiği düşünülüyor. O yüzden böyle dini aktiviteler, ritüeller falan da hep Dolunay'da yapılır. Girerken buraya ayakkabılarımı vermem gerekiyor. Girdikten sonra, ayakkabıları verdikten sonra şöyle bir girişten geçiyorsunuz arkadaşlar. Erkekler ve kadınlar farklı yerlerden giriyorlar. Sağ taraftan erkekler, sol taraftan kadınlar giriyor. Yani buradan bakınca. Ve üzerinizi, çantanızı falan arıyorlar girerken. İçeriye zararlı bir şey sokmayın diye. Ama çok da böyle detaylı bir arama değil. Ama yine de evet, kimsenin buraya kötü bir şey getirmemesi gerektiğini vurguluyorlar yani. Akşam saatlerinde burası bayağı bir kalabalık. Sabah saatlerinde de bayağı kalabalık oluyor. İnsanlar meditasyon yapmak için buraya geliyorlar. Genelde beyaz giyinirler arkadaşlar. Benim de üzerim simsiyah ama herkes kendi halinde. Ağacın dört bir köşesinde şöyle bir şey var. Kadeh, ateş kadehi. Bu ateş anladığım kadarıyla hiç sönmeyen bir ateş. İnsanlar gelip dualarını ederken şuradan yağ döküyorlar. Bu ateşi sürekli besliyorlar. Kutsal ağaç bu ağaç. Bilinen en eski Bodhi ağacı. Bir de bakın dallarına şurada destekler yapmışlar. İnsanlar gidip o direklere de dokunuyorlar, dua ediyorlar. Bakın yere kapanıp öpüyorlar. O dala dokunuyor ve o dalın havada durmasını, o dalı destekliyor diye. Şurada gördüğünüz bayrak da Buda'nın o incir ağacı altında 49 gün oturduktan sonra, 7 hafta oturduktan sonra aydınlanırken kendisinden çıkan ışıkların rengini simgeliyor. Mavi renk merhamet ve huzuru, sarı renk orta yolu ve dengeli bir zihni, kırmızı bilgelik, erdem ve Buda'nın öğretilerini takip etme rengi, beyaz saflık ve kurtuluş, turuncu bilgelik ve meditasyonu, bütün renklerin bir arada gösterildiği o rengarenk şerit ise Budizmin evrenselliğini simgeleyen bir renk, bir şerit. Sri Lanka'da 4 tane büyük din var. Halkın çoğunluğu Budist, Budizm'den sonra Hinduizm, Hinduizm'den sonra İslamiyet ve İslamiyet'ten sonra Hristiyanlar var. Zamanında Hollanda sömürgesinden kalan özellikle Katolik kiliseler falan da çok Sri Lanka'da. Bildiğim kadarıyla Hinduizm ve Budizmin farkı da ikisi de Hindistan kökenli olsa da Hinduizm bir insan tarafından kurulmuş bir öğretiler bütünü değil. Hinduizm daha çok din gibi diyebiliriz yani gerçekten. Çok tanrılı bir din çünkü. Bir sürü tanrı var.
Budizm'de ise Tanrı yok, Buda var ve insanın aydınlanma yoluyla kendi iç huzurunu bulmasına odaklanıyorlar. Burada Buda var. Sunak sunmak isteyen insanlar.